Merhaba YouTube. Bugün sizlerle birlikte Spin oyunu tanıtacağız. Game of Redline'da biliyorsunuz ki oyunun nabzı atmaya devam ediyor. Bugün çok güzel bir oyunla karşınızdayız ve bugün bu oyunu size tavsiye ediyoruz. Bu oyun yakın zamanda Steam'de ve Epic Games'te çıkacak. Bu oyunu sizlere tanıtmak için kim burada? Furkan burada. Furkan'la beraberiz. Furkan da bir şey demek ister belki şimdi. Selam arkadaşlar herkese. Oyun gerçekten çok güzel. Aksiyon dolu, savaşların dolu, dövüşün inanılmaz bir şekilde iyi olduğu, silahların olduğu çok güzel bir oyun, çok özel bir oyun. Yani ben gerçekten bayıldım. Bir an önce çıksın da oynayayım diye bakıyorum yani açıkçası. Şimdi bu oyunla ilgili grafikle ilgili birkaç açıklama yapmak istiyorum ben. Grafik kalitesi gerçekten çok yüksek. Sistem gereksinimine baktığımız zaman sistem gereksinimlerine göre tercihler sunmuş. Yani ultra ayarlar ve düşük ayarlar ve minimum ayarlarda bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Artı arkadaşlar bu oyunu oynarken bir şey dikkatimi çekti. Full aksiyon. Hani full aksiyonda devam ediyorsunuz. Full aksiyonda oynuyorsunuz ve her sahnesi hareketli. Her sahnesi hareketli. Furkan bize bir sistem gereksinimlerine alakalı birkaç bilgi verebilir misin? Abi sistem gereksinimini hemen ben sana şimdi söyleyeyim. Minimum i5 bir işlemcin olması gerekiyor. i5 6400, 8 GB bir RAM olması gerekiyor ve GTX 1070 olması gerekiyor. Bu söylediğim minimumlar. İstersen sana bir de önerilen ayarları da söyleyeyim. Tabii ki. i7 8700 işlemcimiz, Evet. 16 GB bir RAM'imiz ve RTX 2070 ekstra olarak da 30 GB'lık bir depolama alanı gerekiyor. Mükemmelsin Furkan. Yani bunlara sahipsiniz arkadaşlar. Minimum seviyede zaten oynayabilirsiniz. Ryzen kullanan arkadaşlarımız için de Ryzen'de de Ryzen 5 sistem ve 8 GB RAM'ini olan insanlar da minimum şekilde oynayabilecek. Aynı şekilde maksimum olarak da yani önerdiği sistemde arkadaşlar Ryzen 7 artı 32 GB RAM ve 30 GB depolama alanınız olması yeterli olacak. Ekran kartı da tabii ki de 2070 üzeri ekran kartı olursa bu oyunun grafiklerini daha iyi alabileceğinizi söyleyebilirim. Ekstra değinmemiz gereken şeylerden bir tanesi de oyunun yapımcısı. Oyunun yapımcısı bu oyunu yaparken arkadaşlar farklı oyunlardan esinlenme almış. Bu oyunları da şimdi zaten Furkan'a söyleyeceğim. Furkan kendisi bana söyledi. Furkan hangi oyunlardan esinlenme almış oyunun yapımcısı? Ve ben gözlemlediğim kadarıyla Cyberpunk'a böyle çok benzettim. Ama Cyberpunk'ta biraz daha böyle nasıl derler onu? Gelişmiş sistem işte böyle kolundan basıyorsun böyle ateş ediyor falan. Bunda biraz daha böyle yakın dövüşe girdiğimiz işte kavgalar ettiğimiz ara sıra da böyle silahımıza yardım aldığımız çok tatlı bir oyun. Hani dövüş severlerin böyle dövüş sporları yapan insanların gerçekten çok bayılacağı böyle film sahnelerinde hani sürekli olur ya böyle iki kişi kavga ederler. Sürekli öyle kapışmalar izleyebileceğimiz harika bir oyun. Ekstra robotlar falan da var böyle hani şey de değil eski tarzda bir oyun da değil hani robotlar falan da var böyle ateş ediyorlar gözlerinden işte lazer atıyorlar falan çok inanılmaz bir oyun yani çok heyecanlıyım bu oyunu bir an önce oynamak istiyorum. Yani şunu da demek istiyorsun sen. Bu oyun aslında biraz da geçmişe dayalı değil de geleceğe dayalı. Yani daha bilim kurgu, daha fantastik bir oyun. Fantastik içerikleri var. Bilim kurgu da var oyunun içinde. Hani bilim kurgu da görebiliyoruz. Matrix havası böyle biraz daha değil mi? Matrix. Ondan sonra başka önerebileceğim oyunlardan aklıma gelmiyor şu anda. Ya Böyle en belirgini Cyberpunk hani böyle evet Cyberpunk. Cyberpunk'ın o etrafındaki işte evlerin, arabaların, işte dövüş sahnelerinin böyle ona biraz şey yapılmış, değinilmiş gibi. Ama biraz daha Cyberpunk'a göre dövüş animasyonlarının böyle daha fazla olduğu, daha böyle tatlı bir oyun gibi gördüm. Ben hani böyle hareketler yapabiliyorsun. Bu SmackDown'da falan izlediğimiz hareketlerden falan yapabiliyorsun. İşte adamın arkasına atlayıp boynundan böyle ters alıp çevirebiliyorsun. Yani çok değişik bir oyun. Yani dövüş üzerine yapılmış bir oyun tam olarak. Evet yani bunu eskiler de bilecektir. Eskiden Atari salonlarında böyle bu tarz konsolla oynanan oyunlar vardı. Ve bu şekilde görüntüsü aynı böyleydi arkadaşlar. Böyle oynuyordunuz. Atari salonuna giderdiniz. İki tane joystick böyle joystickle bu şekilde oynardınız. Tam böyle o havayı vermişler. Ama tabii ki de bunu 20. yüzyıl oyunlarına entegre etmişler. Oyunun grafiklerine bakıldığı zaman da bunu anlayabiliyoruz. Artı
demek istediğim şeylerden bir tanesi de oyunun yapımcısının ismi. Bu oyunu kim yaptı? Bu oyunu Neki tarafından geliştirilmiş ve Neki firması tarafından yayınlanacak. Zaten oyun yakın zaman içerisinde çıkış yapacağını biliyoruz ama tam olarak bir tarih belli değil. Ama çok yakın zamanda duyurulur ve bizlerle olur. Oyun çünkü gerçekten bayağı bir uğraşılmış, bayağı bir emek verilmiş bir oyun. Bunun çıkacağı tabii ki de bu sene içerisinde çıkar ama yeni de işte 2-3 ayı bulabilir diye düşünüyorum ben. Şimdi bu oyunla ilgili söylemek istediğim farklı şeyler de var. Farklı şeylere de değineceğim. Ama ilk başta tabii ki de arkadaşlar bu içeriklerin devamı için beğenip abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Yorumlarınız bizim için önemli. Bu oyun hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Bu oyunun arkadaşlar kesin çıkış tarihi şu anda belli değil. Ama yakın zamanda bekliyoruz. Biz de sıradayız. Zaten ben indirme kuyruğuna koydum. Hani ilk çıktığı anda istek listesinde duruyor. Steam, Epic Games ve büyük bir ihtimal Gamepad'den mi Furkan? Game Pass'te mi? Ha, Game Pass'ten. Pass'te de yüksek Aynen, ihtimalle olur. Game Pass'te bu oyun olacak. Artı arkadaşlar bir de PlayStation üzerinden oynayabileceksiniz. PlayStation üzerinden de satın alabileceksiniz. Bu oyun PlayStation 5'e de uyarlanmış şekilde sürümü çıkacak. Zaten yurt dışında var ama Türkiye'ye henüz gelmedi. İzlediğiniz sahnelerde de zaten arkadaşlar oynanmış sahnelerde de yurt dışında oynanmış sahneler bunlar. Bunları sizlere göstermek için hem de oyunu tanıtmak için bu şekilde aldık. Sizlere harmanlayıp sergilemek istedik. Oyun hakkında çok diyecek şey var. Yani benim hoşuma giden şeylerden bir tanesi de Furkan. Oyunun efektlerinde az önce de söyledim. Bir böyle Matrix havası var. Hani böyle oyunun ağırlaştırılmış sahneleri, oyunda böyle hani dövüş sahnelerinde silahla eşleşmesi bunlar benim çok dikkatimi çekti. Benim de dikkatimi çeken ve çok hoşuma giden bir oyunda en çok hoşuma giden şey bir yerle yani dövüştüğün alanda her şeyle etkileşime girebiliyorsun. Mesela yanında manav gibi bir şey var. Manav gibi bir yerden mesela bir kafasına işte portakal gibi ya da elma gibi bir şey fırlatabiliyorsun. Zaten videoda da gözüküyor. İşte bir balıkçı gibi bir şey var. Karakterimiz oradan balık alıp adamın suratına vuruyor mesela. Hani her şeyle etkileşime giriyorsun. Yanında duvar varsa adamı duvara ittirebiliyorsun. Ya bunlar bence oyunlarda olması gereken çok güzel bir şey. Çünkü gerçekte gibi düşün hani. Yanında bir duvar varsa mesela adamın kafasını duvara vurabilirsin. Bunu oyunda da yapabildiğin zaman bu oyun çok güzel oluyor. Aşırı güzel oluyor. Evet. Bir de fark ettiyseniz arkadaşlar kadının arkasında omuriliğinden aşağı süzülen bir mavi bir omurilik desteği var. Bu da bu kadının aslında yarı robot yarı insan olduğu anlamına geliyor. Yani bu tam olarak bir insan değil. Yarı robot yarı insan olarak üretilmiş ve oyunun hikayesinde yani baktığımız zaman oyunun hikayesinde zaten Redline olarak geçiyor. Kırmızı çizgi olarak geçiyor. Yani bu da bize çok yakın bir süreç. Redline olarak geçtiği için ismi tabii ki de bizim de biliyorsunuz arkadaşlar Game of Redline. Bu oyunda toparlamam gerekirse yapımcı şunu anlatmaya çalışmış. Oyunun konusu erkek kardeşini kaçırıyorlar. Bu kız erkek kardeşini kurtarmak için bu şekilde aksiyona girip erkek kardeşine ulaşmaya çalışıyor. Oyunun aslında temel konusu bu. Amaç erkek kardeşini kurtarmak. Hikayesi de çok güzel oyunun yani. Hani hikaye, dövüş sahneleri, işte silahla yapabildiğimiz şeyler her şeyi çok güzel yapmışlar. Özellikle de hikayesi çok anlamlı. Büyük bir ihtimal karakterimizin erkek kardeşi onun için çok değerli. Belki de ailesi yok sadece kardeşi var. Onun için çok değerli bir hikaye yazılmış da olabilir. Heyecanla bekliyorum yani diyebileceğim çok bir şey yok bu konu hakkında. Evet arkadaşlar biz de bu oyunu heyecanla bekliyoruz. Abone olup beğenmeyi unutmuyorsunuz. Sizlere bu oyunu tanıtmaktan çok büyük zevk aldık. Çok büyük keyif aldık. Biz de sizler gibi bu oyunun çıkmasını bekliyoruz. En iyi yorum atan iki kişiye bu oyunu hediye edeceğiz arkadaşlar. En iyi yorumu atan iki kişiyi seçeceğiz. Bu oyunu hediye edeceğiz. Sizleri çok seviyoruz. Game of Redline'den herkese hoşça kalın diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal YouTube.